Bir robotun göğsüne yerleştirilmiş kafes içindeki kalbi anımsatan bu türbiyon nedir? En sade anlatımı ile yer çekiminin saat üzerindeki etkisini dengeleyen dahiyane bir buluştur. Saat bazen bir aksesuar, bazen bir prestij sembolü, bazen bir yatırım, bazen de bir sanat eseri olarak nitelendirilse de en nihayetinde yapılış maksadı zamanı göstermekti. Saat ustaları saatin dakikliğini bozan dış etkenleri önleyebilmek için asırlardır birçok yenilik geliştirmiştir. Turbiyon da bunların başında gelmektedir. Turbiyon mekanizmasının günümüzdeki saat kullanım şekliyle pratik bir fonksiyonu kalmadığını söylemem gerekir. En azından icat edildiği döneme kıyasla. Çünkü turbiyona olan ihtiyaç sürekli sabit pozisyonda duran cep saatlerinin hep aynı açıdan yer çekimine maruz kalmasından doğmuştur. Örneğin ceketinizin küçük cebinde daima dik bir pozisyonda duran cep saatinizin yer çekimi kuvvetine hep aynı açıdan maruz kalması mekanizmanın ciddi ölçüde yavaş ya da hızlı çalışmasına sebep olabiliyordu. Ta ki 1801 yılında saat dünyasının en büyük dahilerinden Abraham Louis Breguet turbiyonu icat edene kadar. Basitçe izah etmeye çalışıyorum. Yüzlerce küçük parçadan oluşan mekanizmanın zamanı ölçerken dakikliğini belirleyen kısmı şu gördüğünüz İngilizce'de escapement, Türkçe'de eşapman adını verdiğimiz tik-tak sesini çıkaran bölümdür. Bu bölüm dakikliğin ritmini belirleyen balanseyi ve çarkı, bu ritmi alıp zemberekten boşalan enerjiyi durdurup serbest bırakmak için kullanan palet ve zembereğin enerjisini taşıyan aynı zamanda da bu koordinasyonu zamanı gösterme eylemine aktaran eşapman çarkından oluşmaktadır. İşte Breguet bu kısımları alıp sürekli dönen bir kafesin içerisine yerleştirmiştir. Bu sayede saat cepte sabit dursa bile mekanizma 360 derece hareket ederek madem yer çekimine karşı koyamıyoruz, biz de her açıdan ona maruz bırakıp dengeleriz demiştir. Kol saatleri için çok da gerekli bir fonksiyonu olmaması da bu yüzdendir. Çünkü kolda taşınan bir saat zaten sabit pozisyonda olmadığı, kolda olmadığı zamanlarda ise yatay bir şekilde durduğu için yer çekimi mekanizma üzerinde bir tehdit oluşturmuyor. Tabii ki etkisi sıfır diyemeyiz. Yapılan testlerin sonucuna göre turbiyonlu bir kol saati, turbiyon olmayana kıyasla halen daha dakik olduğunu kanıtlamıştır. Ama bu fark cep saatlerine kıyasla çok düşüktür. Her halükarda turbiyon hala en karmaşık ve görsel olarak en dikkat çekici mekanizmalardan birisidir. Madem artık işe yaramıyor, neden hala üretiliyor ve neden hala saat severler yüz binlerce dolar para ödüyor? Bu soru aslında kuartz saatler kat kat daha dakikken ve ucuzken neden hala mekanik saat üretiliyor sorusuyla aynı. Çünkü bu tarz ultra komplike mekanizmalar markaların saatçilikte, mühendislikte ve mükemmellikte kat ettiği yolun göstergesidir. Ve saygın lüks anlayışı böyle bir şeydir. Sonuçta saati öğrenmek için cep telefonunuza bakarsınız. Saatinize bakmanızın sebebi ise onun bir sanat eseri olmasıdır.